Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün kahvaltılık sos tarifi paylaşacağım. Bu sosu pizzalarda, lahmacunda ya da yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızda da çeşitlilik katacak ve şahane lezzetiyle kahvaltılarınızı şölene dönüştürecek bir tarif. Kesinlikle denemelisiniz. Buyurun yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz: bir baş sarımsak, istediğiniz ölçüde tuz, yarım çay bardağından biraz eksik sirke ve yarım çay bardağı zeytinyağı, 2,5 kilogram kadar kapya biber, 3 adet yeşil biber, 2,5 kilogram da domates. Domateslerimizi güzelce soyalım. Bu ölçüyü şu şekilde de yapabilirsiniz. 5 kilogram domatese 3 kilogram kapya biber ve yaklaşık 6-7 tane de yeşil sivri biber. Acı olması ya da tatlı olması sizin tercihinize bağlı. Ama hafif acı olursa daha lezzetli olacaktır. İsterseniz 2 tane yeşil biberi acı, 4-5 tanesini tatlı koyabilirsiniz. Malzeme ölçülerini tekrar edeyim. Aslında 2 katı ölçü sayılıyor. 2 katı ölçü için 5 kilo domatese 3 kilogram kapya biber, 5-6-7 adet yeşil biber, bir baş sarımsak, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sirke ve 1 çay bardağı dolusu zeytinyağı kullanabilirsiniz. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Soyduğumuz domatesleri küçük küçük doğrayalım. Çok fazla özenmenize gerek yok. Zaten blenderdan geçireceğimiz için şeklinin önemi yok. Hepsini doğradıktan sonra kapya biberlerimizin içini çıkaralım. Bıçak kullanmadım, elimle doğradım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ve tarifimi istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Beğen tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Kapya biberleri de doğradık. Şimdi artık ocağa alabiliriz. Ocağın altını açalım ve tencerenin kapağını kapatalım. Kapağını kaldırarak arada bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi bakın suyunu salmaya başladı. Yumuşamaya başladı. Alttan yukarıya doğru karıştırarak tekrar kapağını kapatalım. Ve yaklaşık 5-6 dakika sonra tekrar ağzını açarak karıştırmaya devam edelim. Sık sık karıştırın, yoksa dibi tutabilir. Ocağı ilk başta orta ateşte açın. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe getirebilirsiniz. Çok kısık olmasın ama sık sık karıştırın, dibi tutabilir. Gördüğünüz gibi biberler de artık kabuklarından anlaşılıyor. Yumuşamaya başlamış. Evet, bu son hali, iyice yumuşadı. Şimdi blenderdan geçirebiliriz. Blenderdan geçirelim. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edelim. İçerisinde biberlerin ve domateslerin bütün kalmamasına dikkat edelim. Güzelce bir blenderdan geçirelim. Arada bir blenderı dinlendirin, yoksa çok ısındığı için bozulabilir. Dinlendire dinlendire yapın. Bu aşamadan sonra artık zeytinyağımızı ekleyelim ve sirkemizi ekleyelim. Sirke üzüm ya da elma sirkesi fark etmez. Ben üzüm sirkesi kullandım. Tuz miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar olabilir. Kaya tuzu ya da normal tuz kullanabilirsiniz. Ama kaya tuzu tercihimizdir. Yeşil biberleri ve sarımsakları büyük büyük doğrayarak içine atalım. Bu aşamada blenderdan çok az geçirelim ki sosta biberler ve sarımsaklar minik minik görünsünler. Tamamen pürüzsüz hale getirmeyelim. Çok az 1-2 blenderdan geçirsek yeter. Biberler ve sarımsaklar ağzımıza gelmeli. Şöyle parmağımla tadına baktım. Tuzu bana az geldi. Biraz daha tuz ekledim. Ve tekrar blenderdan geçiriyorum. Altını da açarak tekrar kaynamasını sağlıyorum. Çünkü içerisine kattığım malzemeler sıcaklığını tekrar düşürmüştü. Altını açtım ve kaynamaya başladı. Kaynar haldeyken kavanozlara dolduruyoruz. Doldurma işlemi bitene kadar ocağımı kapatmadım. İsterseniz küçük küçük kavanozlara, isterseniz de büyük kavanozlara doldurabilirsiniz. Kapağını sıkıca kapatıp kenara alıyoruz. En son yaklaşık 2 küçük kavanozu alacak kadar sosum kaldı. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar nane ekleyerek onu da kavanoza dolduralım.
İster naneli isterseniz de sade yapabilirsiniz. Ama benim yaptığım gibi hazırladığınız sosun yarısını kavanozlara aldıktan sonra kalan yarısına nane ekleyerek 2 çeşit hazırlayabilirsiniz. Bu ölçülerle 6 küçük sos kavanozum çıktı. Sizler de dediğim gibi 2 katı ölçüyle yaparak daha fazla sos elde edebilirsiniz. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.